60 yıl önce bugün Yuri Gagarin ve Sovyetler Birliği insanlığı ve geleceğini uzaya taşıyarak tarihe geçecek devasa bir başarıya silinmez bir imza atarak insanlığın yeni bir çağa girişinin öncüsü olacaktı. Peki bu son derece önemli anın ve başarının arkasında ne ve kimler vardı? Nasıl başarıldı ve sonrasında ne oldu? Şimdi sizlerle beraber Yuri Gagarin ve tarihi Vostok 1 görevine biraz yakından bakalım. One small step for man, one giant leap for mankind. Yuri Gagarin, tam adıyla Yuri Alekseyevich Gagarin, 9 Mart 1934 yılında gözlerini dünyaya açtı. Annesi Anna Timofeevna Gagarina ve babası Alexey Ivanovich Gagarin sosyalist bir ülkenin meşhur çiftliklerinde çalışmaktaydı. Annesi ve babasına yardım etmek amacıyla Yuri de çiftçilik yapmaya başlamıştı. Sovyetli birçok aile gibi Yuri ve ailesi de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok yıpranmıştı ve çok mücadele göstermiştir. 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1943'lü yıllarda kendisinden yaşça büyük olan iki abisi Naziler tarafından çalıştırılmak üzere Almanya'ya kaçırılmıştı ve maalesef savaş sonuna kadar Almanya'da köle olarak çalıştırılmıştı. Daha bu yıllarda dünyaya etki bırakmış bir birey olma hayalini kurmaya başlamıştı. Bu sıralarda dökümhanelerde çalışmaya başladı. Ara ara kütüphanelere gidip çok uzun süreler kütüphaneden ayrılmıyordu. Okumuş olduğu birçok kitaptan etkilenerek uzaya aşık olmuştu. En büyük iki hayali olan dünyaya faydalı bir birey olmayı ve uzaya gidebilmeyi birleştirerek iki büyük hayalini bir arada gerçekleştirebileceğini düşünmüştü ve bunun için çalışmalara başlamıştı. Bu hayallerini gerçekleştirebilmek adına tekniki bir liseye girdi. Daha lise yıllarında birçok kulübe katılarak birçok eğitim aldı ve kendini çokça geliştirdi. Daha çok gençken bir uçağın nasıl uçabileceği hakkında birçok bilgiye ulaştı. Lise eğitimini çok yüksek başarılarla bitirdikten sonra 1955'li yıllarda askeri uçuş eğitimi almaya başladı. Bu eğitimler sırasında hayat partneri olacak Valentina Goryacheva ile tanıştı ve 1957 yılında evlendi. Tekrardan çok başarılı bir şekilde askeri eğitimini bitirdikten sonra Murmansk Oblast'taki Lyuostari hava üssünde görevlendirildi. 1960 yılına gelindiğinde çok kapsamlı araştırmalar ve elemelerin ardından Gagarin 19 kozmonotla birlikte Sovyet uzay programına seçildi. Seçilen 19 kozmonot arasında yapılan zorlu birçok testten başarıyla geçtikten sonra en yakın arkadaşlarından biri olan German Titov ile bu zorlu programa girmeyi başardı. Uçuşa 3 gün kala kozmonot eğitim şefi Nikolay Kamanin, Gagarin ve Titov'a Gagarin'in uzaya çıkacak ilk insan olacağını bildirdi. Uzaya gidecek ilk insanın Gagarin olacağı kesindi. Peki Yuri Gagarin bu destansı yolculuğunu nasıl yapacaktı? Ona bu yolda neler yardım edecekti? Şimdi sizinle Yuri Gagarin'i uzaya taşıyan Vostok 8K-72K roketi ve onu orada güvende tutup dünyaya geri döndüren Vostok 3K-A kapsülünü inceleyeceğiz. Vostok 8K-72K, Sergey Korolev'in efsanevi R7 roket ailesinin bir parçasıydı. R7 roket ailesi uzaya ilk uyduyu, ilk insanı, Ay'a ilk dokunan aracı ve Venüs'e ilk giden aracı taşımıştır. Şu an ise Vostok'un gelişmiş versiyonu Soyuz'da ISS'e mürettebat ve kargo uçuşları yapmaktadır. Vostok 8K-72K ise 30 metre uzunluğunda olup şu anki Soyuz roketleri gibi yan iticilerinde RD-107, merkez aşamada da RD-108 gibi zamanın gelişmiş motorları bulunmaktaydı. İkinci aşamada ise bir tane RD-0-109 motoru bulunmakta. Vostok 3K-A kapsülüne gelecek olursak, kapsül 2 bölümden oluşuyor. Biri Yuri'nin de yolculuk boyunca içinde bulunacağı küresel atmosfere yeniden giriş modülü, diğeri ise yolculukta enerji ve yakıt gibi önemli bileşenleri sağlayacak servis modülü. Takvimler 12 Nisan 1961'i gösteriyordu. Yuri Gagarin fırlatma sırasında giyeceği kıyafeti giymiş, fırlatma rampasına doğru ilerliyordu.
Rampaya gelip herkesle selamlaştıktan sonra bir asansörle fırlatma kulesinin tepesine çıktı ve ekiplerin yardımıyla Vostok kapsülüne geçti. Fakat fırlatmadan önce kapının düzgün şekilde kapatılmadığını bildirmişti. Hemen sorun çözüldü ve her şey hazırdı. Bu sırada Sergey Korolev'in göğsü ağrıyordu ve endişeliydi. Çünkü bu noktaya kadar Sovyetlerin uzay fırlatmalarındaki başarı oranı sadece %50 idi. Yerel saatler 11:07'yi gösteriyordu. Vostok roketi Baykonur kozmodromundan Yuri Gagarin'in "hadi gidelim" demesiyle yükselmeye başlamıştı. Yakıtı bitmiş yan iticiler ayrılmış ve Korolev haçı denilen şekil oluşturulmuştu. İlerleyen dakikalarda merkez aşama ayrıldı ve ikinci aşama ateşlemesi bittiğinde ise Vostok kapsülü artık en alçak konumu 169, en yüksek konumu 327 kilometrelik bir yörüngeye oturmuştu. Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olmuştu. Yuri, Pasifik'in üstünden geçerken Baykonur yer kontrolü ile bağlantısı kopacağı için Havrovsk yer kontrolü ile iletişime geçmeliydi. Fakat saniyeler boyunca iletişim kurulamadı. Sergey Korolev cevap vermeden defalarca Gagarin'e seslenirken sesi titremeye başlamıştı. Neyse ki Gagarin'in radyosundan sesi duyulmaya başladı. Görev kontrolle büyük bir rahatlama gelmişti. Pasifik ve Atlantik'in üstünden geçen Yuri Gagarin görevin sonlarına yaklaşıyordu. Görevin en önemli aşamalarından inişe az kalmıştı. Normalde yeniden giriş ateşlemesinde olacak olası bir hataya karşın yörüngenin en alçak kısmı 10 gün içinde yeniden girişe neden olacak şekilde ayarlanmıştı. Ancak gerçek yörünge planlanandan farklıydı ve 20 güne kadar yeniden girişe izin vermeyecekti. O zamana kadar yaşam destek sistemi dayanamayacağından ateşleme doğru yapılmak zorundaydı. Neyse ki araç Batı Afrika kıyılarının üstündeyken motorlarını 42 saniye boyunca başarıyla ateşledi. Ateşlemeden 10 saniye sonra Vostok servis modülünü yeniden giriş modülünden ayırmak için komutlar gönderildi. Ancak servis modülü beklenmedik bir şekilde yeniden giriş modülüne bir kablo demeti ile bağlı kaldı. Yapacak bir şey yoktu. İki parça atmosfere beraber girecekti. Baykonur saati ile saat 12:35 civarında uzay aracının iki parçası atmosfere girdi ve Vostok 1 Mısır'a yaklaşırken araç sert dönüşlerden geçti. Bir noktada kablo koptu ve iki modül ayrıldı. İniş modülü uygun yeniden giriş konumuna döndü. Gagarin inişe devam ederken 8G'ye maruz kaldığı söyleniyordu ki Gagarin'in kendi raporları buna 10G diyordu. Bunun sebebi ise aracın atmosfere balistik yeniden giriş yapmış olması. Öncelikle balistik yeniden girişi öğrenmeden önce şu anki kapsüllerde kullanılan aerodinamik yeniden girişe bakmalıyız. Aerodinamik yeniden girişte araç atmosfere girerken kendisini kullanarak kaldırma kuvveti üretmesiyle hızını daha yavaş kaybeder. Bunun sonucunda mürettebat daha az G kuvvetine maruz kalır. 4-5 G civarında. Fakat araç kendini kullanıp kaldırma kuvveti üretmezse çok daha kısa sürede yavaşlar ve daha fazla G kuvvetine maruz kalır. Yaklaşık 8-9 G civarı ki buna da balistik yeniden giriş denir. Peki neden bu şekilde atmosfere giriş yapılır? Kim mürettebatının bu kadar büyük G'lere maruz kalmasını ister ki? Merak etmeyin, bu bir seçim değil, zorunluluk. Eğer aracın yeterli kontrol sistemi yoksa ki bu iniş kapsülünde yakıtı bulunmaması ile olur, kendini kontrol edemeyeceğinden kaldırma kuvveti oluşturamaz ve balistik yeniden giriş yapar. Veya geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen Soyuz MS-10 kazasındaki gibi acil durum tahliyelerinde uygulanır. Saat 12:55'te Vostok 1 yerden 7 kilometre yüksekteyken Gagarin fırlatma koltuğu ile kapsülden ayrıldı ve süzülmeye başladı. Gagarin kapsülle beraber inemezdi çünkü kapsül kendi paraşütüyle bile 10 metre saniye bir hızla inecekti ki bu da kozmonot için pek iyi olmazdı. Sonuç olarak Yuri Gagarin 1 saat 48 dakikalık bu macerasının sonunda kendi paraşütüyle saat 07:05'te Saratov bölgesindeki Engels-Smelovka'nın güneybatısına indi. Gagarin'in bu başarılı uçuşu Sovyet uzay programı için büyük bir zaferdi. Bu başarı ilk olarak Sovyet radyosunda Büyük Yurtseverlik Savaşı'ndaki tüm önemli olayları duyuran Yuri Levitan tarafından yapıldı.
Bu başarı Gagarin'i sadece uzaya çıkan ilk insan yapmakla kalmamış, Sovyetler Birliği ve Doğu bloğunun ulusal bir kahramanı ve dünya çapında ün sahibi bir kişi yapmıştı. Moskova ve Sovyetlerdeki diğer şehirlerde kitlesel gösteriler düzenlendi. Gagarin, Kremlin'de zengin bir törende Kruşçev tarafından Sovyetler Birliği kahramanı unvanı aldı. Elbette bu etki sadece komünist ülkelerle sınırlı kalmadı. Dünya çapında pek çok dergi ve gazeteler Gagarin'in biyografisini ve uçuşun ayrıntılarını yayınladılar. Sovyetler Birliği'nin ilk insanı uzaya göndermeyi başarması ile Yuri Gagarin, İtalya, Almanya, Kanada, Brezilya, Japonya, Mısır ve Finlandiya'yı ziyaret etti. Ayrıca Vostok 1 görevinden 3 ay sonra Londra ve Manchester'a giderek Birleşik Krallığı ziyaret etti. Açıkçası söylemek gerekirse şöhretindeki ani yükselişi Gagarin'i oldukça yordu. Onu tanıyanlar Gagarin için mantıklı bir içici olduğunu söylese de Gezi programı onu her zaman içmesi beklenen sosyal ortamlara maruz bıraktı. Sık sık gerçekleşen törenler, kutlamalar ve geziler ardından gerçekleşen alkollü kutlamalar onu fazlasıyla yormuştu. Psikolojik olarak zor dönemler geçirdi. 1962'de Sovyetler Birliği'ne yardım görevine başladı ve Genç Komünist Ligi'nin Merkez Komitesi'ne seçildi. Daha sonra kozmonot tesisi olan Star City'ye geri döndü ve birkaç yıl boyunca yeniden kullanılabilir uzay aracı tasarımları üzerine çalıştı. 12 Haziran 1962'de Sovyet Hava Kuvvetleri'nde albay oldu. Sovyet yetkilileri bir kazada kahramanları kaybetmekten endişe ettikleri için onu herhangi bir uçuştan uzak tutmaya çalıştı. Gagarin, mühendislerin ek güvenlik önlemlerinin gerekli olduğunu söylemesine rağmen Soyuz 1 uçuşunda arkadaşı Vladimir Komarov için yedek pilot oldu. Görev başarısız olduğunda ve Komarov öldüğünde Gagarin uzay uçuşu eğitimi alması ve bir uzay uçuşuna katılması daimi olarak yasaklandı. 20 Aralık 1963'te Gagarin Star City kozmonot eğitimi üssünün eğitim müdür yardımcılığına getirildi. 2 yıl sonra meclise milletvekili olarak tekrar seçildi ve siyasi hayata başladı. Gelecek yıl bir savaş pilotu olarak yeniden nitelik kazanmak için eğitime başladı. Ancak bu karar onun sonunu hazırlayacaktı. Öyle ki 27 Mart 1968'de MiG-15 model uçağıyla rutin bir deneme sürüşü sırasında eğitmeniyle birlikte öldü. Kazaya neyin sebep olduğu bilinmese de 1968 yılında bir soruşturmada Su-11 model bir uçağın yol açtığı türbülansın kazaya yol açtığı söylendi. Aynı zamanda hava koşulları da kötüydü. Başka bir söylenti de Gagarin'in sarhoş olduğudur. Ama uçuştan önce 2 testten de geçti ve yapılan araştırmalarda alkol veya uyuşturucu izine rastlanmadı. Kaza olmadan biraz önce Gagarin'in uçağın mühendislerine küfrettiği söylenir. Yeni bir teoride pilot kabininin yanlışlıkla açıldığı ve bir anda güçlenen hava dolaşımı yüzünden Gagarin'in uçağın kontrolünü kaybettiğidir. Aslında 2 saniye kadar daha zamanı olsaydı uçağı kontrol edebileceği söyleniyor. Bir diğer iddiaya göre ise Gagarin'in dönemin Sovyetler lideri olan ve onun popülaritesinden korkan Leonid Brejnev'in isteği doğrultusunda öldürüldüğü söylenmektedir. Gagarin son derece popülerdi ve dönemin yazarlarına göre politikaya atılması halinde de başarılı olması muhtemeldi. Kendisi de politikaya sıcak bakıyordu. Yuri Gagarin'in ölümü sonrası vücudu yakıldı ve külleri Moskova'daki Kızıl Meydan'da Kremlin Duvarı mezarlığına gömüldü. Gagarin'in en dikkat çekici özelliklerinden biri 1,57 metre olan kısa boy ölçüsü dışında onun gülüşüydü. Birçok insan Gagarin'in gülümsemesinin Vostok 1 görev başarısından sonraki aylarda yaptığı turlarda kalabalığın dikkatini nasıl kazandığına değindi. Sovyet uzay programının yıldızlarından biri olan Sergey Korolev daha sonra Gagarin'in Soğuk Savaşı aydınlatan bir gülüşe sahip olduğunu söylemişti. Ayrıca bazı kutlama ve anmalar da yapılıyor. 1962'den beri Sovyetler Birliği'nde, daha sonra Rusya'da ve diğer Sovyet sonrası devletlerde Kozmonot Günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Uzay Uçuşu Günü ilan edildi. Başka uluslararası bir kutlama olan Yuri Gecesi 2001 yılından bu yana her 12 Nisan'da düzenlenmekte olup uzay araştırmalarındaki kilometre taşlarını anmak için düzenlenmektedir.
Tüm bu geçmişten günümüze ulaşan bilgiler ışığında sizlere Yuri Gagarin'in hayatını, uzay macerasını ve geri kalan hayatını anlattık. İnsanlığın keşif sürecini uzaya taşımanın yanı sıra uzay istasyonları, ay görevleri ve geleceğin Mars görevlerine mümkün olduğunu kanıtlayan oldukça büyük bir adım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.